Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Açıklamalar kısmındaki linkten dileyen arkadaşlarım bu gruba dahil olabilir. Günlük his yüklemeleri ve şifa çalışmalarını paylaştığım bir grubumuz. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında ne yaşıyor? Buna bakalım. Daha sonrasında siz bugün neler yaşayabilirsiniz? Kartlar atıyor. 2 tane tek olsa alacaktım ama kılıç asıyla. Şimdi öncelikle aktif enerjisi bugün kılıç ası geldi aklınızdaki kişinin. Biraz fevri enerjilerde olabilir. Biraz kızgınlık ve öfke enerjileri hakim olabilir aklınızdaki kişinin hayatında, gün enerjisinde. Açık konuşmayla yaşanan tüm problemleri, sorunları çözme isteği içerisinde olduğu bir gün olacak. Daha çok böyle sorunları akılla halletmek istediği. Yani burada akıldan kastım ama şu, duyguları çok böyle ön plana almadan, duygularını çok değerlendirmeden, mantıklı olan ne dediği ve bu şekilde hareket etmek istediği bir süreçte olacak. Ama hava grupları her zaman ani çıkışları olan bir enerjiye sahiptirler ve hemen yani böyle çok çabuk değişken enerjiler oluştururlar. Değişken bir yapıları vardır ve çok rahat bir şekilde değişimlere kendileri adapte edebilirler. Burada biraz işte akıllıca davranacağım enerjisi var ama birazcık da fevrilik var diyebilirim bu açıdan. Konuşarak problemleri çözme isteği içerisinde olduğu ve bir başlangıç enerjisinin hakim olduğu sürecin içerisinde diyebiliriz. Hayat, zaten ağaçın ruhu, hayat ağacı diyecektim. Ağacın ruhu olarak geliyor. Şimdi kökleri sağlam bir temel oluşturuluyor. İlişkiler, hayat, sağlık ve huzur uyandıran bağlar sıklaşıyor dedi. Kedi ruhu, bağımsızlığınıza sahip çıkın dedi. Şimdi genel enerjiye baktığımızda aklınızdaki kişinin bugünün enerjisinde daha çok sorunları çözmek, yeni başlangıçlar yapmak, aktif olma isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu daha çok kendi kökleriyle alakalı diyebilirim. Yani ne demek? Ailesiyle ilgili. Bağımsızlığına çok da böyle saygı duyulan bir ailesi yoksa, aile ve akrabaların içerisinde daha çok böyle yönetmeyi seven kişiler varsa ve bu zamana kadar daha çok böyle onların istekleri ve arzuları adına harekete geçmiş bir aklınızdaki kişi varsa günün enerjisinde daha çok kendini seçtiği bir sürecin içerisinde olacak diyebiliriz. Her zaman evet enerjilerinde kalmış olabilir. Her zaman evet demiş olabilir aklınızdaki kişi. Ama günün enerjisinde artık o her şeye evet diyen bir enerji olmaktan çıkacak diyebiliriz. Daha çok böyle kendi isteklerine ve kendi özgürlüğüne odaklı olduğu bir gün içerisinde olacak. Hayır, yalnızlık ve dönüş kartı geldi. Biraz önce dediğim gibi aslında daha çok böyle her şeye evet diyen bir enerjisi varsa aklınızdaki kişinin artık böyle çok da evet enerjisinde olmadığı, daha çok böyle kendi istekleri ve arzuları doğrultusunda harekete geçtiği bir sürecin içerisinde olmaya niyet ediyor. Yalnızlık ve dönüş kartı, özellikle buradaki o yalnızlığı kendi yalnızlığı gibi hissetmedim. Daha çok aile, akrabalardan kaynaklı yalnız bıraktığı birileri varsa, işte harekete geçmek istediği, işte bir ilişkidir, aile onay vermemiştir, o yüzden geri çekilmiştir. Örnek olarak aklınızdaki kişi. Bu enerjilerde olduğu, bunları yaşadığı kişiyle alakalı değişim ve dönüşüm isteği içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Bu kişiye bir adım atacak olabilir, bir el uzatacak olabilir dönüş kartındaki gibi. Tekrar denemek adına diyebiliriz. Özellikle buraya şunu söyleyebilirim. Diyorsanız ki aileden çok çektik. Ailesi çok karıştı. O da ailesinin ağzına baktı. Genel çok yazılıyor yorumlara.
Böyle bir durum varsa daha da böyle etkin olacak diyebilirim sizin için bu enerji. Sandık, fırtına, keşif ve uzaklaşma kartı. Bu zamana kadar hep böyle evet diyerek hep başkaları odaklı yaşamış biri var. Çok net. Yani belki sürekli aynı şeyi söylüyorum gibi gelecek size ama genel konusu bu bugünün enerjisinde. Kendini sanki böyle bir sandığa kapatmış. Duygularını, hislerini, hayallerini, kendisini, benliğini bir sandığa kapatmış ve herkes ne istiyorsa onların istediği şekilde olmaya çalışan bir aklınızdaki kişi oluşmuş. Artık bunu kapatmak istemiyor. Yani bu sandığın kapalı kalmasını istemiyor. Artık kendini açmak istediği, kendisine odaklanmak istediği bir sürecin içerisinde. Bu süreçte birazcık böyle kendini yalnız da hissedebilir. Özellikle bu ayrılık ya da yalnızlık, yalnız bıraktığı kişi ki yalnız bıraktığı kişiden kaynaklı yani istediği kişinin yanında olamamaktan kaynaklı kendi de bir yalnızlığın içerisinde. Bu yaşanan anlaşmazlıklar, ortaya çıkan sıkıntılı durumlar, o fırtınalı durumlar aklınızdaki kişinin negatif görünse de kendi hayatındaki birçok şeyi sorgulamasına sebep olmuş diyebiliriz. Kendine dönmek istiyor, çok net. Buradaki dönüş, o uzatılan el hem kendine, kendi benliğine hem de o uzaklaşma yaşadığı kişiye karşı uzatılan bir el. Her zaman diyoruz ya aslında birbirimizin aynasıyız. Yaşadığımız olaylar ne kadar bizim etkimiz olsa da olmasın da mesela diyelim ki bir beraberliğin içerisindesiniz. Aileler karşı geldi ve ayrılık yaşadınız. Yani sizin hiçbir suçunuz yok diyelim. Hani suç neye göre kime göre zaten de. Görünürde böyle bir durum yok. Ama sizin vesile olduğunuz bu durumla, yaşanılan bu durumla beraber belki karşınızdaki kişi 30 yaşında, 40 yaşında, belki 50 yaşında bu zamana kadar atamadığı adımları sizinle yaşadığı bu olayla beraber atmaya başlıyor. O yüzden çok ciddi şekilde hayatının değişim ve dönüşüm noktası oluyorsunuz diyebilirim. Şimdi ayrıntılı bakalım. Günün enerjisinde aklınızdaki kişi iş hayatında, sizinle ilişkisinde, bakın yine kılıç ası geldi. Sizinle ilişkisinde ve aileyle ilişkisinde neler yaşayabilir? Şimdi iş hayatında da çok net harekete geçme enerjisi içerisinde olacak. Yeniliklere kendini açtığı bir sürecin içerisinde aklınızdaki kişi. Dediğim gibi burada yaşanan sorunları açık açık konuşarak çözme isteği içerisinde olacak. Yaşanan durum ya da olay her neyse ciddi bir çözüm arayışı içerisinde olduğu bir sürecin içerisinde olacak aklınızdaki kişi. Şimdi kontrolü ele almak, aile ve yuva, sükunet ve sessizlik kartları geldi. Şimdi bu noktada iş hayatında aileyle ortaklığı varsa eğer, burada da biraz önceki aktarmış olduğum enerjiyle beraber sürekli ona ne yapması gerektiğini ya da iş hayatından tutun özel hayatına kadar her şeyi karşısındaki insanlara göre yapan bir aklınızdaki kişi varsa artık burada kontrolü kendi eline almaya başladığı bir sürecin içerisinde olacak. Daha sessiz, sakin ama hani iş bitirici derler ya daha hareketli, daha çözüm odaklı olduğu bir sürecin içerisine girecek. İş hayatında da artık belki burada bir aileyle olan ortak işi bitirmek gibi değil ama kendi kontrolüne almak diyebiliriz. Bunun için çabaladı ve bununla ilgili güzel adımlar attığı bir süreç olacak. Sessiz, sakin bir şekilde yapacak ama etkili olacak. Güzel bir enerji buradaki. Sizin arasında neler olabilir dediğimizde asa kralı, değnek kralı geldi. Vicdan ve merhamet, şüphe, kuşku, kalp kırıklığı ve incinme. Şimdi asa kralı, değnek kralı bize bilgelikten ve dürüst, sıcak yaklaşımlardan bahseder. Şimdi burada sizin arasındaki bazı durumlarla ilgili kafası ciddi şekilde karışmış ve kuşkuya düşmüş bir aklınızdaki kişi var. Yaşadığınız o kalp kırıklığı ama bu nasıl söyleyeyim? Buradaki hissettirdiği, şimdi görünüyor mu? Red görünüyor. Şimdi bakın burasındaki o kalp kırıklığı, hatta şöyle yapayım. Kalpleri görüyorsunuz. Bakın iki kalp sağlam diyelim, bölünmemiş. Sadece
Ortadaki kalp bölünmüş. Şimdi bunu daha çok burada şunu hissettirdi bana. Bu iki kalp, biri siz, biri aklınızdaki kişi olarak düşünün. Bu da ilişkinizi temsil eden bir kalp gibi düşünün. Şimdi arada aslında birbirinize karşı, iki tarafına birbirine karşı sevgisi, ilgisi devam ediyor ama ilişkinin içerisinde çok ciddi şekilde sorunlar yaşanmış ve buradaki o kopukluk aslına bakarsanız sevgisizlik ya da farklı sebeplerden kaynaklı değil de işte orta ya da ne diyelim, üçüncü kişi durumlarından kaynaklı oluşmuş sorunlar diyebiliriz. Yani burada aslında çözülemeyecek bir sorun olmadığının çok net farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Ama burada şunu çok net biliyor. Diyor ki ben bu adımı atarsam, ben bu alana tekrar dönmek istersem dürüst bir şekilde dönmeliyim. Yani kafamdaki o kuşku şüphe neyse ben bu kuşku şüpheyi konuşamadım. Çözebilmek adına net ve açık olmalıyım. Daha merhametli, daha sıcak enerjilerde olmalıyım. Biraz bazılarınız için, bazılarınızın aklındaki kişi sert olabilir. Sert olmak zorunda hissediyor olabilir genel olarak hayatında kendini güçlü durabilmek adına. Belki merhametini çok fazla yansıtamamış biri olabilir. Artık bu enerjiyi daha böyle ne diyelim, ortaya çıkarmak istiyor. Yani daha merhametli bir şekilde, daha sıcak, daha yumuşak bir enerjiyle yaklaşmak içerisinde böyle olması gerektiğini düşünüyor. Ve aradaki ilişkideki o sorunların ciddi zararlar verdiğini biliyor ama tekrar bir araya getirilebileceğini, tekrar bu durumun düzeltilebileceğine karşı da inancı var. Ama bir taraftan da kuşku ve şüpheleri var diyebilirim. Şimdi sizinle ilişkisi bu şekilde. Aileyle ilgili neler olabilir dediğimizde imparatoriçe, çevrenin etkisi, reddetme ve çatışma, anlaşmazlık. Şimdi aile çok fazla baskın olabilir. Anne özellikle. Anne ya da anne gibi gördüğü biri olabilir. Daha çok anne enerjisi var. Anne, abla olabilir. Abla gibi gördüğü kişiler olabilir. Anaç yapıda diyelim ya da dişil enerjisi yüksek biri de diyebiliriz. Şimdi burada bu kişilerle ilgili bazı sorunlar yaşıyor olabilir aklınızdaki kişi. Bazıları da evliyse eğer aklınızdaki kişi bu eş de olabilir. Çevreyle ilgili ciddi şekilde bu kişi ve çevrenin arasında kaldığı bir sürecin içerisinde olabilir. Ciddi sorunlar var görünüyor. Anlaşmazlık ve çatışma var. Orta yol bulunabilmesi adına çevre baskı yapıyor olabilir ama buna çok onay veren bir aklınızdaki kişi yok diyebilirim. Yani burada yaşanan durum her neyse bu anlaşmazlık ve çatışmanın düzelme ihtimali olmadığını düşünen ve bunun için adım atmaya çok da sıcak bakmayan bir aklınızdaki kişi var diyebilirim. Ama genel olarak çevrenin baskısı çok fazla ve çevrenin baskısından bu zamana kadar da çok fazla yorulmuş bir aklınızdaki kişi var. Şimdi onun enerjileri bu şekilde. Sizin enerjilerinize bakalım. Siz bugün neler yaşayabilirsiniz? Şoker. Yeni başlangıçların isteği oluşmaya başlamış diyebiliriz. Hiçbir şey boşa gitmez. Akbaba ruhu geldi ve tilki metaforu. Tamahkar, menfaat peşinde koşan, kurnazlık yapan, kandıran. İlahi dişil, taze başlangıç, aksiyon kartı. Çok fazla hareket enerjisi var sizde de. Yeni başlangıçlar ve enerjinin değiştirilip dönüştürülebilmesiyle ilgili isteklerin fazla olduğu bir gün olacak. Şimdi öncelikle yaşadığınız şeylerle ilgili kendinizi sorgulama aşamasında olabilirsiniz. Ciddi bir sorgulama içerisinde olabilirsiniz. Bu bir taraftan çok fazla emek verdim, işte o emekten dolayı ben orayı bitirmemeliyim gibi bir bakış açısı olabilir. Ama diğer taraftan da yani bir tarafınız bunu söylerken, dayan derken diğer tarafınızda da şöyle bir enerji var. Hayır tamam çabaladın ama orada bir deneyimin vardı. Boşa gitmedi oradaki enerjinde. Bırakman gerekiyorsa bırak dediniz. Bir çatışmanın içerisindesiniz diyebiliriz. Akıllıca davranmak istiyorsunuz. Şu anki mottonuz böyle akıllı davranmalıyım, mantıklı davranmalıyım, zarar görmemeliyim bakış açısı olabilir.
Çok net bu geliyor. Buradaki tilki o yüzden geldi diyebilirim. Yani kurnazlık derken negatif manada değil. Artık daha akıllı hareket etmeliyim. Daha az zarar görmeliyim gibi bir bakış açısı ciddi şekilde var. Kendi dişil enerjinizi büyütmek istediğiniz bir süreçtesiniz. Dişil enerjilerle ilgili sorunlarınız varsa, kadın olun erkek olun, hep dişil enerjilerle sorun yaşıyorsanız eğer, kendiniz bir kadınsanız özellikle ve kadın olduğunuz halde dişil enerjinizle barışık değilseniz, daha çok eril enerji daha baskınsa bu konuların üzerine gittiğiniz bir gün olabilir. Ama özellikle daha çok bu sizin dişil enerjiniz gibi değil de köklerden gelen bir dişil enerji durumu gibi diyebilirim. Ne diyebiliriz mesela? Yaratıcılık diyebiliriz. Yaratıcı enerjiniz diyebiliriz. Bunu nasıl söyleyelim? Yaratıcı enerjinizi görmezden geliyor yok sayıyor olabilirsiniz. Böyle bir enerji olabilir. Böyle bir durum olabilir. Düzeltiyorum. Artık sıfırdan başlamak istiyorsunuz. Yeni bir tohum ekip o tohumu büyütmek istediğiniz bir süreçtesiniz ve bu biraz şey hissettirdi. Yeni bir başlangıç. Ama burada şunu da söyleyeyim. Joker kartı ile ilgili birçok yorum yapılabilir. Ama mesela bu klasik tarottaki resmedilişindeki çok farklı resmedilişler de var ama bakın buradaki bohça var ya, o bohçanın içerisinde karmaların olduğu ve o karmalarla beraber yola çıkan bir acemi çocuk olduğu söylenir, öyle diyelim. Hatta o kadar farkında değildir ki nerede olduğunu ve ne yaptığının. Uçurumun kenarında olduğu halde bunun farkına varmaz. Köpek o yüzden onu uyarır diye anlatılır. Böyle söylenir. Ama o bohçadaki bohçanın içerisinde ne var? O bohçanın içerisinde karmalar var. Geçmiş yaşamdan gelen, aileden gelen karmaların olduğu bir bohçayla gider. Ve yeri geldikçe o bohça açılıp içerisinden bir şeyler çıkacaktır. Buna niyet kıldım derseniz, burada aslında yeni bir başlangıç yapma isteği içerisindesiniz ama sanki o bohçayı hiç açmadan devam etmek istiyorsunuz. Ama unutmayın, o bohçayı açmadığınız sürece o bohça sizinle gelmeye devam edecek ve bir noktada açılacak. Belki yolun başından itibaren küçük küçük açıp içini boşaltarak devam etmek belki daha kolaylık sağlayabilir belki. Öyle bir his geldi diyebilirim. Devam edelim. Bazılarınız, yani bu neden aktı? Ben şöyle söyleyeyim size. Bazılarınız bu durumları yok sayıyor olabilir. Görmek istemiyor olabilir. Düşünmek istemiyor ya da düşünmüyor olabilir. Özellikle yaşadığınız her neyse şu an hayatınızda, ikili ilişkilerde, iş hayatınızda, aileyle ilgili, bunlar her ne olursa olsun, özellikle mutsuzum, farklı olsun dediğiniz bir alansa bunlardan herhangi biri, dönüp böyle arkaya, geçmişe bakmakta fayda var. Bunu sorgulama gibi düşünmeyin ama benim atalarımda, alemde böyle bir şey var mıydı? Ya da aynı döngü mü bu? Bunu sadece kendiniz için değil, ailede yaptığınız atasal bir şifa diyelim, oradaki bir karmanın bitmesi, tüm işte sülaleniz diyeyim, sülalenize bile faydası var yani. Kendi ileride, yani çocuğunuz varsa çocuklarınıza, ileride çocuk istiyorsanız, nasip olursa çocuklarınız başta olmak üzere birçok kişiye şifa verebilirsiniz, öyle söyleyeyim. Bu hafta sesimden dolayı çok rahatsızlık verdiğimin farkındayım ama kusuruma bakmayın. Devam edelim. Şöyle düşünebiliriz. Demek ki etrafımızda rahatsızlık veren sesler olabilir. Devam ediyorum. Şimdi ilk kez gelen arkadaşlarım nasıl bir açılım bu diye olabilir. Yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Eski arkadaşlarım iyi ki varsınız siz de. Şimdi yani burada o başlangıcı yapmak istiyorsanız açıkçası ilk eyleminiz belki o bohçanın içerisinden böyle açıp şimdi yeni başlangıç için neyi kullanabilirim burada deyip orayı şifalandırıp devam etmekte fayda olabilir. Hayat ağacı geldi çünkü köklerle ilgili bir durum olabileceğini de bize burada da söylüyor.
Anahtar, hüzün ve ok kartı. Hayatınızda çok ani değişim ve dönüşümler oluyor olabilir. Bir anda hayatım değişiyor diye olabilirsiniz. Her şey harika giderken bir anda alt üst oldu diye olabilirsiniz. Bu tür durumlarda neden ani değişim ve dönüşümler oluyor? Buna bakmakta fayda var. Kalp kırıklıklarınız, o kırılan kalbinizi yok sayarak yeni başlangıca mı odaklanıyorsunuz? Yoksa oradaki o kırılma durumunu güzel değerlendirerek, şifalandırıp mı yeni başlangıçlara kendinizi açıyorsunuz? Bu da çok önemli. Daha önce de çok kez söylemişimdir. Öyle ya da böyle ne yaşamış olursanız olun, geçmiş ilişkilerinizi bazılarını affediyorum diyebiliyorsanız affederek, bazılarından özgürleşerek, hangi tanımı yaparsanız yapın. Sayfaları kapatın ki yeniye güzel kapılar açmış olun. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin. Bu hafta çok uzun sürmüş olabilir açılımlar. O yüzden hızlı hemen bitirelim. İmparator kartı geldi biri saçın arkadaşlarım için. Güç ve dişil enerji ile ilgili bazı inançlarınız olabilir. Yani örnek olarak kadınsanız diyelim, güçlü olmam için dişil enerjimi bastırmalıyım. İşte genelde çalışma alanında olan, yani çalışan kişiler daha çok böyle güçlü hissedebilmek ya da kendini koruyabilmek adına işte dişil enerjisini baskılarlar gibi düşünebilirsiniz burayı. Bu alana dikkat etmeniz gerekiyor. Dişil enerji sizin güçsüz olmanıza sebep olmaz. Dişil enerji sizin daha üretken, daha yaratıcı enerjilerde olmanızı sağlar. İmparator kartı da o egoyu dengelediğiniz takdirde bu iki enerjinin birleşimiyle beraber harika şeyler yaratabileceğinizi bize söyler. Özellikle dişil enerjiyi, bu kadın olun erkek olun aslında fark etmiyor. İçinizdeki o dişil enerjiyi yok sayıyorsanız ya da o dişil enerjiyi baskılayarak güçlü olacağınızı düşünüyorsanız, böyle bir inanç varsa şifalandırmanız çok çok katkı sağlayacak hayatınıza. İkiyi seçen arkadaşlarım. Parası, tasması güzel. Şimdi bakın iki resme baktığınızda da. Şimdi ikiyi seçen arkadaşlarım şöyle söyleyeyim. Toprakla ilgili güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Şimdi iş hayatı için diyorum özellikle. Güzel fırsatlar gelebilir. Maddi konularla ilgili bazılarınız bir nasıl diyeyim, miras gibi bir durum olabilir. Bazılarınız ekip biçmeyle ilgili bir fırsat elde edebilir. Belki küçük bir yer alabilirsiniz. Belki evinizin balkonunda bir şeyler üretmek isteyebilirsiniz. Bu belki diyeceksiniz ki balkonumda işte yetiştirdiğim şeyin bana katkısı ne olabilir? Ama şimdi burada öyle bir enerji var ki sistemin sunduğu bir fırsat var. Şimdi burada örneğin yaptığınız toprakla ilgili herhangi bir şey, enerjinizi zaten topraklar temizler. Burada belki daha güzel enerjilere geçip daha üretici, daha farklı alanlarda daha da iyi kendinizi ifade ettiğiniz bir enerji ortaya çıkarabilir. Bazılarınız için de burada sistemin sunduğu bir şey var ve toprak nedir? Bolluktur, berekettir baktığımızda. Sistemin sunduğu bir fırsat olacak size. Lütfen bunu görmeye niyet edin. Belki bu fırsat ilk etapta çok küçükmüş gibi de görünebilir. O yüzden de bu bağlantı olabilir. Yani biraz uğraşmanız, biraz emek harcamanız, işte o tohumu ekiyormuş gibi o fikri işte toprağa gömmeniz, işte araştırarak o toprağa su vermiş olup o işte tohumu büyütme enerjisini ortaya çıkarmanız gibi, öyle söyleyeyim. Gelecek olan küçücük bir fikir belki çok büyük bir şeymiş gibi gelmeyebilir ilk etapta ama üstüne kattıkça harika şeyler size getirebilir dedi. 3 seçeneği arkadaşlarım. Genel olarak şöyle söyleyeyim. Burayı çok uzatmayacağım. Çok yakın bir sürecin içerisinde çok hızlı hayatınızdaki değişim ve dönüşümlere şahitlik edeceksiniz. Çarkıfelek kartı kadersel değişimlerden bahseder. Şimdi birçok destede farklı resmedilişleri oluyor. O yüzden şimdi Çarkıfelek'te, yani kader çarkında çok güzel değişimler de olabilir. İlk etapta zorlayıcı değişimler de olabilir ama buradaki değişim sizin için çok mutluluk verici bir değişim olacak. Çok sürpriz bazı hızlı gelişmelere şahitlik edebilirsiniz. Güzel bir enerji var. Aldık, kabul ettik burayı. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama
İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.